Selam herkese. Bugün pratik bir hamsi kızartması yapacağız. Bu tarifi seçmemdeki ana sebep hamsilerimin küçük olması. Böyle minik minikse gerçekten kızartırken zor oluyor. O yüzden pratik bir yöntem göstereceğim. Bu şekilde annem fırında kızartırken yapardı. Ben bugün tavaya uyarlayacağım. Bunu şimdi şöyle kenara alayım. Mısır ununun birazını köşesine döküyorum tabağa. Kalanını ihtiyaç olursa ekleriz. Balığın kılçığı temizlenmiş haliyle satın aldım. Şimdi hamsinin bir tanesini koyuyorum tabağa. İkincisi de üzerine kapatıyorum. Bu şekilde aynı bir balık köftesi gibi gözüküyor. Şimdi mısır unuyla kaplayacağım etrafını da. İyice mısır ununa buluyorum. Fazlasını şöyle silkelersem alırım. Ve hazır. Tabağa yerleştireceğim hazırladıklarımı. Tekrar göstereyim. Hamsinin bir tanesini aldım. Diğerini de üzerine kapatıyorum. Böyle çift taraflı. Dikkat edin, kılçığı da alınmış durumda. Silkeliyorum. Fazla ununu aldıktan sonra diziyorum. Böyle hepsini aynı şekilde çiftleyeceğim. Köfte gibi oluyor. Tabağa dizeceğim. Tuz dökmeyi unuttuk. Pardon, bir dakika. Şimdi burada bir kesiyorum işlemi çünkü tuz dökmeyi unutmuşum arkadaşlar. O yüzden şu kalanını tuzlayayım. Bunların da üzerine biraz serpebilirim. Hepinizden çok özür diliyorum ama mutfakta bazen olabiliyor. Özellikle balık yaparken benim başıma çok gelir. Bunun içine bir çay kaşığı kadar döktüm. Bunların üzerine de şöyle biraz serpiyorum ki tuzsuz kalmasınlar. Hatta şöyle arasını açayım, serpeyim. Allah'tan erken fark ettik. Bunu elimi ıslatmamak için kaşıkla karıştıracağım. Tuzunu unutmuştuk ama neyse ki telafi edebildik. O yüzden sorun yok. Şimdi yapmaya devam ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki tuzunu pişirirken de atamaz mıydık? Atardık ama bu aşamada attığınızda çok daha lezzetli oluyor balıklar. Tuzu çok daha güzel çekiyor içerisine. Diğer türlü biraz tuzsuz bir tat alıyorsunuz. O yüzden bu aşamada eklemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi balıklar minicik minicik. O yüzden teker teker kızartmak çok zor olacaktı benim için. Hani tavaya komple dizip de kızartılabiliyor ama minik minik dizmesi zor oluyor. Böyle servis etmesi de çok kolay. Bu şekilde pişirip balık ekmek de yapabilirsiniz. Sanki sandviçlerinizde böyle balıktan bir köfte varmış gibi duruyor. Ben hepsini şimdi pişirmeyeceğim. Zannediyorum tamamı için yarım su bardağından biraz fazla mısır unu gidecek. Ama hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Şimdi hazırladıklarımı nasıl kızarttığımı da göstermek istiyorum. Buyurun ocağa geçelim. Kızartırken böyle bir tava kullanacağım. Altını da açalım. İçine tavayı kaplayacak kadar sıvı yağ dökeceğim. Çok aşırı yağ dökmenize gerek yok. Tavayı ince bir katman şeklinde kaplasa yeterli. Şimdi tavanın ısınmasını bekleyeceğim. Tava ısındı. Şimdi hamsileri içine bırakacağım bir bir. Buna da şurada bir yer açalım. Hamsilerin her iki tarafı renk alana kadar kızartacağım. Hemen gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Burada ölçü size kalmış. Eğer biraz daha sulu sulu istiyorsanız çok az kızartın. Ama daha böyle çıtır seviyorsanız da böyle bayağı renk alana kadar bekletebilirsiniz. Böyle bir çatalla çevire çevire istediğiniz renge kadar kızartabilirsiniz. Benim için bu kadar kızarması yeterli. Artık ocaktan alacağım. Hızlıca bir tabağın içerisine topluyorum. Gayet kolay ve pratik bir tarif. Çok da güzel gözüküyor. Denerseniz mutlaka yorum yapın. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen belirtmeyi unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.